Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu yine kanalımın topluluk kısmında şurada yorum bırakan arkadaşlar ve bana e-posta yoluyla ulaşan bazı Renault kullanıcılarının isteği üzerine çekiyorum. Bu videoda sizlere navigasyon sistemine, haritasına crack yapılmış. Tabii crack'e neye göre yapıyoruz? Crack dosyaları var. Sosyal medyada ve Renault forumlarında paylaşılıyor. Bir takım linkler var. R-Link sürümünüze göre o linklerden indirdiğiniz dosyaları yüklediğinizde haritanızı ve navigasyonunuzu cracklemiş oluyorsunuz. Crackledikten sonra da bir program var. Bunu da yine bir Fransız forumunda paylaşmışlar. Çeşitli navigasyon ve harita firmalarının ürettiği haritalarını o program vasıtasıyla R-Link 2'ye yüklenebilecek hale getiriyorsunuz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki R-Link 2 sisteminizin sürümüne göre internetten bulduğunuz crack dosyasını kullanıp cracklediğinizde garantideyse aracınız, garantiniz muhtemelen servise gittiğinizde problem yaratabilir. Yani o yüzden garantili araçlardan normal R-Link Store'dan indirilmiş haritaların kullanmasını ben tavsiye ediyorum. Harita indirme güncelleme aboneliğiniz bittiyse ki burada bir parantez açmak istiyorum. Aracı aldığınızda bazı araçlarda 1 yıl, bazı araçlarda ise Megane 4'lerde mesela 3 yıl boyunca harita güncelleme aboneliği verdiler. R-Link Store'da 2 kez yayınlanıyor güncelleme ve siz o güncellemeleri kullanarak yapıyorsunuz. Ama onda şöyle bir sıkıntı var. Bütün Avrupa haritasını indiriyor sistemden, R-Link Store'dan. O da her seferinde büyüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 küsür GB'la başladı 2016'da ben aracımı aldığımda. Daha sonra 7 GB'a kadar çıkmıştı dosyanın büyüklüğü. Ama sadece Türkiye yollarını kullandığım için bana Türkiye haritası yeterli. Dolayısıyla Türkiye haritasını sadece indirdiğimde benim işimi görecek. O da 300 MB civarında ama R-Link Store'dan orijinal haritayı indirdiğinizde bunu yapamıyorsunuz. Tamamını indirmeniz ve tamamınızı yüklemeniz gerekiyor. Sadece Türkiye haritasının ilgili dosyalarını aldıktan sonra harita oluşturduğunuzda haritayı da neyle oluşturuyorsunuz? CKO Creator programı ile oluşturduğunuzda 300 MB'ı biraz geçiyor veya daha küçük oluyor. Şu sıralarda 320 MB civarında ve bunu aracınıza yüklediğinizde en güncel haritaya sahip olmuş oluyorsunuz. Şu anda en güncel harita 2020 Q4 haritası, yani Aralık ayına ait olan harita. Ben bunun nasıl yapıldığını şimdi size burada uygulamalı olarak göstereceğim. Yine burada belirtmek isterim ki kanalımda V8'den V9'a güncellerken 3 videolu bir video serisi paylaştım. Orada yazılım yükseltmesi yaparken öncelikle CRE'ye kaldırıyorsunuz. Orijinal haritayı yüklüyorsunuz. Yazılımınızı yükseltiyorsunuz. Daha sonra tekrar crack yapıp o yazılıma uygun CRE'ye yapıp daha sonra haritayı yüklüyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında ben SKO Creator programının paylaşıldığı forumun adresini, indirme linkini ve haritanın indirildiği forumun adresini paylaşacağım. Evet, şimdi en güncel harita 2020 Q4. Ben aracımda Aygo Here kullanıyorum. TomTom kullanmadan Başarsoft kullananlar da var. O da olabilir. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu işlemi yapmak yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Kesinlikle burada yapılabilecek, yüklerken ortaya çıkabilecek sorunlarda yapan kişi kendisi sorumludur. Bu işlemi yapmayı bilmiyorsunuz, bu işlerde tecrübeli değilseniz kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bilen birisine yaptırın ya da orijinal haritayla devam edin. Aslında her yerde crack işlemi nasıl yapılır? Tarifleri hem yazılı hem PDF formatında hem de video olarak var. Ben de paylaştım video olarak. Bir tek SKO Creator programı nasıl kullanılır onu paylaşmamıştım. Şimdi onu da paylaşacağım. Ben paylaşıyorum ancak bu indirdiğim dosyaların güvenliğinden emin değilim. Çünkü ben de bir forumdan indiriyorum. Başka bir siteden indiriyorum. Bunu o siteye yükleyen veya o dosyaları oluşturan ben değilim. O yüzden de işlemi yaptığınız zaman riski kendinizin aldığını lütfen unutmayın. Ve harita güncelleme yaparken veya crack yaparken kesinlikle motor çalışırken yapın. Kesilmemesi bu yüklemelerin çok önemli. Şimdi bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu haritayı R-Link 2'de kullanılabilecek hale getirmek için öncelikle 2 tane dosya indirmemiz lazım. Birincisi SKO Creator dosyası, o bir tane Fransız forumunda paylaşıldı. Onların ürettiği bir dosya bu. Teşekkür ediyoruz bunda emeği geçen herkese, onların sayesinde. Çünkü bizim
harita indirme üyeliğimiz sona ermiş olsa bile, bitmiş olsa bile haritalarımızı güncel tutabiliyoruz. Onun için emekleri büyük. Yine teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi burada bu SKO Creator programını indiriyoruz. 32 bit Windows işletim sistemi olan için ayrı bir link, 64 bit için ayrı bir link var. Yine buna da üye olduğunuzda bu linkleri görebileceksiniz. Ama ben videonun alt tarafında bunları paylaşacağım sizlerle. Şimdi ben bunu daha önce indirmiştim. Onun için bir klasör oluşturdum. SKO Creator 64 bit diye. Bir yandan da şu haritayı indirelim. Şu anda 2020 Q4 haritası en güncel olanı. Buna bastığınızda şöyle turkey.rar diye bir tane dosya çıkıyor. Bu dosyayı indire basıyorum. Şurada indirmeye başladı. Bu bir yandan indirirken biz SKO Creator dosyamızı çıkaralım. Klasörüne ayıkla diye komut gönderiyorum. Ve SKO Creator diye bir klasör oluşturdu. Bu gördüğünüz direkt bir exe dosyası. Yani buna bastığınızda direkt çalışabilir. Şimdi bunu indirip sıkıştırmış dosyayı açtığınızda eğer virüs koruma programınız varsa bunu silebilir, karantinaya alabilir. Bu programlarda fazla kullanılmadığı için virüs koruma programları genelde böyle davranıyor. Benimkinde de aynısını yaptı. Ben denetim dışı bıraktım bu dosyayı, sadece bu dosyayı. Yani bu konuda da seçim yine kendinizin, sorumluluk kendinizin. Şimdi bunu direkt çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir yükleme veya başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu SKO Creator programı açıldığında bu 64 bit benim Windows işletim sistemi, şöyle bir ekran çıkıyor. Bunu tam ekran yaparsak burada işleme derleme diyor ki biz haritayı yaparken burayı kullanacağız. Bir de R-Link 2 parmak izi var. R-Link 2 parmak izi de aracınıza maksimum 32 bit olan bir USB'yi taktığınız zaman o bir parmak izi bırakıyor ya R-Link sistemi. Onu taktığınızda buraya ve seçtiğinizde USB'yi, burada R-Link'inizde yüklü olan harita vesaire dosyaları görünüyor. O harita dosyalarından yer açmak için istediklerinizi silebiliyorsunuz ama ben bunu denemedim. Ama size şu anda deneyin diye söylemiyorum. Tehlikeli, yanlış program dosyasını silip komple navigasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Biz yine işleme derleme kısmına gelelim. İşleme derleme kısmında da şu aç kısmından şuradan bastığımızda bir content klasörü seçin diyor. Onu bulacak. Onu seçtiğimizde önce klasör ağacı yapısını kontrol et ve hataları düzelt diyecek. Bunu göstereceğim. Dosyaları otomatik olarak R-Link 2'ye uygun biçimde yeniden adlandırıyor. Göstereceğim ne demek olduğunu. Tüm dosyalar için stm copy oluştur. Tüm dosyalar için md5 ve update checksum dosyaları oluştur. Daha sonra buraya bir tane SKO arşiv adı diyeceğiz. Ve daha sonra da kayıt yerini seçip SKO arşivi oluşturacağız. Aslında programın tamamı bundan ibaret. Dosyamız indi. Bakın turkey.rar. Ben bunu yine demin gösterdiğim klasörün içerisine kopyalayacağım. Bunu kesiyorum ve oluşturduğum şu SKO Creator programı nasıl kullanılır İçerisine yapıştırıyorum ve yapıştırdığımda turkey.rar diye sıkıştırmış program oluştu. Şimdi içine baktığımızda harita dosyalarını, ses dosyası, radar dosyası hepsini burada görebiliyoruz. Bunu da bir klasöre şu şekilde ayıklayacağız. Yine 7zip programını kullanacağım. Turkey klasörünü ayıkla diyorum. Hemen oluşturdu. Biz şu Turkey klasörü içerisinde çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi uzantısı Turkey alttan tire here alttan 2020 Q4 uzantılar PH, 3DC, 3DL, SPC, bu uzantıların hepsi program içerisinde bir işe yarıyor. Mesela 3DC, 3DL bina, yani building klasörü altına atılacak. SPC, speed kamera ve harita dosyaları var. FBL, FPA, FSP şeklinde. POI'de POI noktalarını biliyorsunuz normal navigasyondan. Ama bu uzun isimler uygun değil. Uzantılar uygun ama Turkey nokta FBL, Turkey nokta 3DC olması lazım. Eskiden bunları teker teker manuel olarak ismini değiştiriyorduk. Bunu böyle bırakayım. Program bunu bizim adımıza, bizim yerimize yapacak. Programı açalım. Bakın şimdi programı açmadan önce ne diyor burada? IGO dosyalarını içeren bir content klasörü seçin. Şimdi programın bunu görebilmesi için öncelikle bir content klasörü olması lazım.
Aç diyelim. Bakalım content klasörü görecek mi? Turkey diyorum. Content olmadığı için hiçbir şey görmüyor. Lütfen content klasörünü seçin diyor. Bu durumda ne yapacağım? Geliyorum. Bir yeni klasör oluşturuyorum ve küçük harflerle content isimli bir klasör oluşturdum ve bu dosyaların hepsini seçip content'in içerisine kopyalıyorum. Dosyaların hepsi content'in içerisinde. Yine bu content'te kalalım. Seçtim programı. Şimdi bakalım seçecek mi? Turkey content var. Seçtim ve gördü. Seçmeden önce bu buton aktif değildi. Şu anda aktif hale geldi. Klasör ağacı yapısını kontrol et ve hataları düzelt. Dosyaları otomatik olarak Arlink 2'ye uygun biçimde yeniden adlandır. Ya bu zaten default olarak seçili. Böyle kalsın. Buna bastığım anda bakın bilgiler diyor. 9 dosya ismi değiştirdi. 9 dosya taşındı. 3 dosya hariç tutma klasörüne taşındı. Bunun ne olduğunu anlatacağım. 5 klasör oluşturuldu. Content klasörü artık düzgün yapılandırılmıştır. Tamam diyorum. Bakın tek tek bastığımda hepsinin Arlink 2'de çalışacak hale geldiğini görüyoruz. Ama biz bir de klasörümüzden bakalım. Şöyle Content Building Turkey 3D bunlar bina, building bina, map, harita, foneme ses dosyalarının olduğu şey, POI biliyoruz. Speedcam'de sis kameraları ve kırmızı ışık kameraları vesaire. Şimdi bunların önceden göstermiştim ismi nasıldı? Uzundu. Turkey here 2020 Q4 diye devam ediyordu. Size anlattığım gibi bizim manuel düzelttiğimizi program hemen kısa sürede düzeltiverdi ve adı da bu şekilde Arlink 2'de kullanılacak şekle getirildi. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama nedir? Bunu yaptık. Tüm dosyalar için STM copy oluştur. STM kopya oluşturma 9 dosyada gerçekleştirildi diyor. Tamam dedik. Kontrol edelim klasörden. Evet. Bakın STM dosyaları oluşmuş. Şimdi 3. aşama. 3. aşamada tüm dosyalar için MD5 ve update checksum dosyaları oluştur. Bastığımızda MD5 dosyaları ve update checksum başarıyla oluşturuldu diyor. Hemen bakıyoruz. Yine harita dosyasından bakalım. Bakın FBL'nin MD5'i var. FPA'nın MD5'i var. FSP'nin MD5'i var. Ve bu arada gördüğünüz gibi update checksum bunun da oluşması lazım. Bu da burada görünüyor. Hariç dediği yine normal harita kullanan navigasyon cihazlarında bu dosyalara da ihtiyaç duyulabiliyor. Ama Arlink bu dosyaları kullanmıyor. Dolayısıyla bunları hariç tuttu. Şu anda bu dosyalar Arlink 2'ye yüklenmeye hazır değil. Sırada bu kısım var. Bu kısma geçtiğimizde ise asıl bizim USB'ye kopyalayarak Arlink 2'ye yüklenecek hale getirdiğimiz kısım bu. SKO arşiv adı diyor. Buna Turkey 2020.Q4 dedim. Universal lisans ekle. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Normalde Arlink Store'dan indirdiğiniz harita dosyasının sizin cihazınıza özel bir lisans dosyası bulunuyor. Ben genelde onu kullanıyorum. O lisans dosyasını. Ama eğer lisans dosyanız yoksa veya ona artık Arlink Store'dan indiremiyorsanız ve bir yere kaydetmediyseniz bu universal lisans ekle kısmı bu şekilde seçili kalmasında fayda var. Force Update TXT ekle. V7 ve sonrası için gerekli. Yani Arlink 2 yazılım sürümü V7, V8 ve V9 olanlar bu işaretli olmak zorunda. Versiyon 2 ve versiyon 3 yazılım yüklü olanlarda bu Force Update TXT'ye gerek kalmıyor. SKU arşivini buraya kaydedin diyor. Bu da benim demin oluşturduğum klasördü. Turkey SKU içerisinde Arlink diye klasör oluşturacak. O da zaten burada işaretli. Arlink klasörü oluştur diyor. 319.03 MB'lık bir dosya ve bir tane SKU oluşmuş olacak. SKU arşiv oluştura bastığımızda alttan ilerlemeyi şuradan görebiliriz. Ve oluştu dosyamız. Bastığımızda direkt klasörü açacak.
Şu gördüğünüz artık şöyle biraz açayım, ismi görelim. Bizim güncel haritamızın içerisinde olduğu SKU uzantılı dosya. Content ve Update Checksum var. Building burada görmüştük. Map'e bakalım. Map dosyaları, harita dosyaları. Bunu ne yapıyoruz? FAT32 ile biçimlendirilmiş maksimum 32 GB olan bir USB veya eğer kart okuyucu varsa SD kart okuyucu, SD karta da kopyalayabilirsiniz. Şu Arlink klasörünü kopyalıyoruz ve FAT32 ile formatlanmış SD karta veya USB'ye kopyalayıp aracımızın motoru çalışırken aracımıza yüklüyoruz. SQL Creator programının kullanımı bu şekilde. Aslında yapması çok kolay. Yine de yanlış dosya biçimi veya yanlış yerden indirilmiş dosya, zararlı dosyalar da olabilir bunlar. Bunları bilemiyoruz. Ben de bilemiyorum. İndirdiğim sitede ne paylaşıldıysa onu yaptım. Veya işlemi yaparken her şeyi doğru yapsanız bile bazen sistemsel hatalar olabiliyor. Yani risk her zaman var bunu yaptığınızda. Özellikle garantisi olan araçlar bunu yaptığı zaman garanti dışı kalıyor Arlink sistemi. Hatta daha büyük sıkıntılar çıkarabiliyor servisler. Bunu da unutmayın lütfen. Ancak garantisi bitmiş, artık harita güncelleme aboneliği almayan Arlink 2 sistemi bulunan Renault kullanıcıları bu program yardımıyla kendi haritalarını da yapıp kullanabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.